Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir elmalı pasta tarifi vereceğim. Elmalı kek, elmalı tart da diyebiliriz. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle 3 tane elmam var. İkisi büyük, biri küçük. 2 tane de kalıp kullanacağım. Elmalarımı böyle halka halka doğradım. Ortalarını temizledim. Şöyle bir borcamım var. Bir de böyle bir küçük kabım var. Bu yoğurt kabıydı. Manda yoğurdu alıyorum ben bu kaplarda ve atmıyorum. Onları da böyle kalıp olarak kullanıyorum. Çok güzel oluyor. 5 tane yumurtayı, bir su bardağı 250 mililitre bardak ölçüsü şekeri koydum. Şöyle bir mikserin ayaklarıyla çalıştırmadan iyice karıştırıyorum. Şekeri toz halindeyken birden mikseri çalıştırırsanız toz şekeri her tarafa savurtur. O yüzden mikserin ayaklarıyla şekeriyle yumurtayı biraz karıştırıp daha sonra böyle köpük köpük olana kadar 3-4 dakika çırpıyorum. Bakın yumurtam çok güzel köpürdü. Hemen şöyle aynı bardakla 250 mililitre bardak ölçüsü bir su bardağı yoğurt koyuyorum. Yoğurdun yarısını katı, yarısını sıvı tarafından koydum. Karışık koydum. Şöyle bir su bardağı 200 mililitre bardak ölçüsü ile ayçiçek ve zeytinyağını karıştırdım. İsterseniz sadece ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Zeytinyağı biraz koktuğu için, kokusu olduğu için kendine özgü. Bazıları sevmiyor ama biz seviyoruz. Alıştık biz onun kokusuna. Şöyle yumurtayı, yağı, e, yoğurdu kaşıkla yumurtaların köpüklerini söndürmeden yavaş yavaş karıştırıyorum. İşte bu kadar karıştırdım. Sonra unumu eliyorum. Elerseniz daha un böyle havalanacağı için daha güzel kabarıyor. Ben bazen de elemiyorum. 3 su bardağı un koydum. 1 çay kaşığı karbonat, 2 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin kullanıyorum. 3 su bardağı un iyi geliyor ama eğer çok kıvamı sulu olursa 1 yemek kaşığı kadar daha ekleyebilirim. Yoğurdun suyu birazcık etkileyebiliyor. Unun kıvamı da etkiliyor, kalitesi de etkiliyor. Şöyle kaşıkla yavaş yavaş unumu sıvı kısma karıştırıyorum. Bakın böyle yavaş yavaş yapıyorum köpüklerini söndürmeden. Bu keki yapması çok kolay, çok da hızlı oluyor. Yani böyle 10 dakika sürmüyor hazırlaması. İşte 35-40 dakikada pişiyor. Çok güzel, bir saat olmadan çok güzel kekiniz oluyor. Tart diyeyim, elmalı pasta diyeyim. Çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz bunu. Şöyle mikserin ayakları ile çok az böyle 20-30 saniye kadar çırpıyorum. İyice birbirine geçsin diye. Hepsi bu kadar. Çok fazla çırpmıyorum ben ekledikten sonra. Kıvamını da gösterdim. Çok güzel oldu. Hemen kalıplarımı yanıma alıyorum. Çok lezzetli bir pasta. Çok seviyoruz. Şöyle bir çay bardağı pekmez kullanacağım. Bardak ölçüsü 75 mililitre. Pekmez çok faydalı. Kansızlığın ilacı. O yüzden doğal pekmez yemeye çalışın. Şöyle bir dolu yemek kaşığı bu büyük kalıbıma krema koyuyorum. Kremayla pekmezi iyice karıştırıyorum. Kremanız yoksa süt kreması kullandım. Eğer kremanız yoksa bir dolu yemek kaşığı tereyağını eritip pekmezle karıştırabilirsiniz. Buraya da yarım çay bardağı pekmez koydum. Böyle bir yemek kaşığından biraz az krema koydum. İyice karıştırıyorum şöyle. Krema çok güzel lezzet veriyor, süt kreması. Dediğim gibi kremanız yoksa tereyağını eritip kullanabilirsiniz. Elma dilimlerimi şöyle güzelce böyle üzerinde şekli güzel duracak şekilde yerleştiriyorum. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. İsterseniz elmaları dilimleyebilirsiniz de, dilim dilim de koyabilirsiniz. Bunun şöyle ortasına da bir sıra koyuyorum, artmasın elmalarım diye. Şöyle bakın, çok güzel oldu. Bu küçük kalıba biraz tarçın serpiyorum. Büyüğe serpmedim. Eşim tarçın sevmiyor. O yüzden de büyük kalıba serpmedim. Bu küçüğe serptim. Biz seviyoruz tarçını. Şöyle bakın, çok güzel oldu. Bir çay kaşığı kadar serptim. Hemen hamurumu döküp 160 derecede turbo fanlı ayarda soğuk, ısıtılmamış fırına koyuyorum. 20 dakika kadar 160 derecede. Daha sonra 180 dereceye alacağım. Üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika sürüyor üzerinin kızarması. Ama her fırın değişiklik gösterebilir. Siz fırınıza göre ayarlayın. Pişiriyorum. Şöyle kalıplarımın yarısına gelecek şekilde malzemelerimi paylaştırarak iyice kabımı sıyırıyorum şu şekilde.
Gerçekten çok güzel, hamuru da çok güzel. Böyle köpük köpük bir hamuru var ve çok güzel oluyor. Çok nemli, çok lezzetli bir pasta oluyor. Evet, şöyle pastalarımın bakın üzeri kızarana kadar pişirdim. Şöyle kürdan batırarak kontrol ediyorum. Evet, kürdanlarım kuru. Çok güzel. İçi de çok pişmiş. Hiçbir zaman benim bu keklerim hamur olmamıştır. Çok güzel oluyor maşallah. İnşallah sizin de güzel olur. Hemen ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine böyle bir yağlı kağıt koyuyorum ve bir bez örtüyorum. Sofra bezi örtüyorum. Neminin kaybolmaması için. Şimdi keki, pastayı, böreği çok güzel yaparsınız ama güzel muhafaza etmezseniz nemini kaybeder. Kupkuru bir pastanız, kekiniz olur. Soğuduktan sonra da ben böyle gıdaya uygun poşetler kullanıyorum. Onları üzerine geçirip o şekilde bıraktım. Daha sonra kek fanusa, pasta kalıbına alıp kapak kapatabilirim ya da streç yapabilirim. Bakın pastamın bir dilimi gitmiş, köşesi gitmiş görüyorsunuz. Eşim dayanamamış, kesmiş. Çok güzel kokuyordu diyor. Dayanamadım, kestim diyor. Bir dilim almış kahvesinin yanına. Afiyet şeker olsun. Şöyle ben ters çevireceğim. Görüntüsü de çok şık ve çok güzel. Kokusu da çok güzel. Gerçekten böyle bütün evi sardı. Bakın şöyle hemen yağlı kağıtlarını da çıkaracağım. Çok güzel bir pasta. Meyveli tart da diyebilirsiniz. Ben çok sık yapıyorum. Ceviziniz varsa ceviz de koyabilirsiniz. Cevizim yoktu benim, koyamadım. Evet, şöyle görüntüyü görüyorsunuz. Şahane pekmez, krema. Gerçekten çok güzel. Şöyle dokusunu da göstereyim size. Gözeneklerine bakın. Çok güzel olmuş. Çok nemli. Biz böyle nemli kekleri çok seviyoruz. Eğer kek hamurunun kıvamını koyu yaparsanız o zaman kekiniz ekmek gibi olur. Kuru olur içi. Şöyle küçüğü de çıkarıyorum. Ben bazen gezmeye gideceğimiz zaman, ziyarete gideceğimiz zaman eşi dostu bu şekilde yapıp bir tanesini de böyle misafirliğe götürüyorum. Gerçekten yaş pastadan güzel. Bakar mısınız? Kokusu, rengi çok güzel gerçekten. Lezzeti şahane. Evet, şöyle 2 tane büyük pastam oldu. Çok da uygun ev yapımı ürünler. Ben böyle yapıyorum. Biz bunu 3-4 gün çayın kahvenin yanında tüketiyoruz. Çok da seviyoruz. Yine saklarken üzerine mutlaka ya streç yapın ya kapaklı bir fanus kullanın. Ya da gıdaya uygun benim gibi poşette geçirebilirsiniz üzerine. Hemen size şöyle çok güzel bir fikir daha vermek istiyorum. Ben böyle bu tür kekleri yaptığım zaman çırpma kabım kirlendiği için, mikserin ayakları kirlendiği için hemen yanına bir de böyle tuzlu tarif yapıyorum. Bunun içerisine de ben 3 yumurta, bir kase yoğurt, biraz tuz, 2 su bardağı un, bir bardak ayçiçek yağı koydum. Biraz peynir, biraz taze soğan koydum. Malzemeleri detaylı bir şekilde yazarım açıklamalar kısmına. Hemen bunu da çırpıp fırına verdim. Bu da çok güzel oluyor. Şöyle keskin olmayan bir bıçakla hareketlendiriyorum. Yağlı kağıtta koymadım, yapışmıyor. Şöyle biraz sallayarak bunun da yerinden çıkmasını sağlıyorum. Bakar mısınız? Bu da çok güzel oluyor. Hazır çırpma kabı ve mikserin ayakları kirlenmişken diyorum bir de tuzlu atayım diyorum. Kahvaltıya çok güzel oluyor. Hafta sonları genelde böyle evdeki mevcut yeşilliklerle hemen kek yaptığım zaman arkasında mutlaka tuzlu bu keki yapıyorum. Tuzlu kek diyeyim. Bu da çok güzel oluyor gerçekten kahvaltılara. İçi de çok güzel onun da. Evet, şöyle dokusunu da göstereyim size. Tam bir meyveli tart olmuş. Böyle gözenekli, tane tane bulgur bulgur dökülen bir kek. Çok güzel gerçekten. Deneyeceklere afiyet olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın inşallah.